Kaç kere haksızlığa uğradığınızı hatırlıyor musunuz? Uğradığınız haksızlıktan sonra neler hissettiğinizi, öfkeyle mi doldunuz yoksa üzüldünüz mü? İntikam almayı düşündünüz mü? İntikam almak sizi rahatlatacak mıydı? Size yapılanın belki daha fazlasını yapmak istemiştiniz. İçinizi rahat ettirmek için buna ihtiyacınız vardı. Peki neden? Bundan seneler önce İsviçreli araştırma grubu ekonomi üzerine kurulu bir oyun oynattı. Oyuncular kasadaki parayı ortaklarıyla bölüşmek için paylaştı. Fakat ortakları parayı alıp kendilerine sakladı. Bundan dolayı haksızlığa uğrayan oyuncuların beyinleri incelendi. İncelemeden sonra bu sefer araştırmacılar onlardan intikam almaları için haksızlığa uğrayanlara fırsat verdi. Alacakları intikamları düşünürken beyinleri izlendi. Verecekleri kararı düşünürken beyinde yer alan kaudat çekirdeğinde sinirsel bir aktivite gözlemlendi. Ayrıca kaudat, nikotin ve kokain kullanımında da bu tip hareketler göstermişti. Bu gözlemlerden sonra Science dergisi 2004 yılında elindeki bulgularla beraber haksızlığa uğrayanları destekledi ve fizyolojik olarak intikam tatlıdır cümlesini doğruladı. Doğruladı doğrulamasına fakat sadece anlık bir zevkti. Aynı yediğimiz tatlılar gibi yediğimizi düşünmek zevk verir. Yediğimizde de zevk alırız. Peki ya sonrası? Bütün bu intikamdan sonrasında ne olacaktı? Son yıllarda psikolojiyle ilgilenen bilim insanları İntikam almanın kişiyi rahatlatıcı etkilerini karşılamada başarısız olduğunu keşfetti. Davranış bilimciler, intikamın aradaki problemi çözmek yerine oluşan problemin daha da uzayabileceğini ve haksız kişiye zarar vermenin kişinin kinci ruhunu yatıştırmaya, tatmin etmeye yetmediğini gözlemlediler. Kişi intikam aldığı zaman karşı tarafta artık intikam almak zorunda hissedebilir. Davranış bilimciler, birinin ahlaki yapısının diğer kişinin ahlaki yapısıyla uyuşması çok zor olduğu için kişi İntikamın adaleti sağlamak yerine sadece misilleme döngüsü yarattığını da bulmuştur. Bu olaya örnek olarak ise günümüzde hala süregelen kan davaları vardır. İntikam alındıktan sonra kişinin hissedeceği zevk, mutluluk, diğer mutluluklara oranla daha kısa sürelidir. Bu kısa süreli zevk için sürekli intikam ateşiyle yanmak ise kişinin ruh sağlığına olumsuzdur. Negatiflikle, öfkeyle dolu olmak kişinin daha agresif biri olmasına yol açar. Bir yara kapatmak için büyük yaralar açmak. Francis Bacon bunun için hep intikam almayı düşünen bir kimsenin yarası kapanacağına deşilir demiştir. 2002'de Psychology Bulletin'da yayınlanan makalede Ohio Eyalet Üniversitesi'nden Brett Bushman, öfkesini dışa vuran insanların hiçbir şey yapamayanlara göre daha saldırgan tavır izlediklerini belirtti. Birçok görüş, araştırmalar yapılmadan önce intikamın katarsis kavramına dayandığını belirtiyordu. Ek olarak katarsis, kısaca duyguların boşaltılması, arınma anlamına gelmektedir. Bu sebeple saldırganlığın açığa çıkmasıyla kişinin intikam hissini vücuttan attığına inanıyordu. Ta ki makale yayımlanana kadar. Peki katarsis, yani arınma, genel olarak düşmanlığı ortadan kaldırmıyorsa, intikamın öfkeyi ortadan kaldıracağını nasıl söyleyebiliriz? Bu durum Virginia Üniversitesi'nden Timothy Wilson ve Harvard'dan Daniel Gilbert'ın dikkatini çekmişti. Colgate'den Kevin Carl-Smith'in liderliğinde bir dizi deneyin temelini attılar. Wilson ve Gilbert, insanların bir şeyler hakkında nasıl hissedecekleri üzerine tahmin yaparken sık sık büyük hatalar yaptıklarını keşfettiler. Carl-Smith ile birlikte insanların intikamdan beklenen duygusal hazzı alıp alamadıkları konusunda araştırma yapmaya başladılar. Belki intikam tatlı olabilir ama belki de Francis Bacon'ın söylediği şu cümle daha doğru olabilir. İntikam üzerine çalışan biri kendi yaralarını deşik tutar. Aksi takdirde iyileşir ve iyiye gider. Carl Smith yaptığı deneyde insanları 3 kategoriye ayırdı. Cezalandırıcılar, cezalandırmayanlar, tahminciler. Cezalandırıcılara suçlunun kazancını azaltarak bencil davranışlarının intikamını alma şansı verildi. Cezalandırmayanlara ise suçlunun yaptıkları söylendi ama bu konuda hiçbir şey yapmalarına izin verilmedi. Tahmincilerin ise hiçbir ceza gücü yoktu. Fakat yapabilecekleri durumda ne hissedeceklerini not aldılar. Çıkan sonuçlar tam da Francis Bacon'ın düşündüğü gibi oldu. Cezalandırıcılar kendilerine verilen şansları kullanırken tahmincilerin tahmin ettiğinden daha kötü hissetti. İntikam alma şansına sahip olmalarına rağmen cezalandırmayanlardan bile kötü hissettiler. Araştırmacılar cezalandırıcıların suçlu kişi hakkındaki düşüncelerinin bu şekilde olmasının sebebini artan bir ruminasyon olarak adlandırdılar. Ruminasyon, geçmişte bize olumsuz etkileri olan ve sürekli tekrarlayan düşüncelerin zihinde yankılanmasına denir. Kişi eski anılarını hatırlayıp vereceği kararda zorlanır.
ve doğru düzgün karar veremez. Bu sebeple intikam almak alacak kişi için zor olmaktadır. Carl Smith, Journal of Personality and Social Psychology'nin 2008 sayısında insanların intikam almanın kendilerini iyi hissettireceğine inanmalarının yanlışlığını, yaranın kapanmasına yardımcı olacağına inanmalarının yanlışlığını insanlara anlattı. Son olarak Carl Smith, İntikam alma şansı olmayanlar bir anlamda başka bir şeye yönelmek ve odaklanmak zorunda kalıyor ve kendilerini daha mutlu hissediyorlar diye eklemiştir. İkinci bölüm. İntikam ve adalet. İntikam almanın adaleti sağlamak için olduğuna inananların sayısı azımsanmayacak kadar çok. İntikamla adaleti aynı şey sanıyorlar. Bu insanlar kısasa kısas anlayışı yüzünden ona kötülük yapana kötülük yapabileceğini düşünüyorlar. İntikamla adalet arasındaki fark ne o zaman? İntikam kişisel amaçlar güder ve kişinin hırsını rahatlatmaya yöneliktir. Bu sebeple intikamı duygusal diye adlandırırken adaleti ise akılcı olarak adlandırırız. Hırs çıkartmaktan ziyade tarafsız ve yasal bir yol izler. Eğer öfkeyle, nefretle intikam alma peşinde koşuyorsanız buna adalet denemez. Adalet, yapılan yanlışı düzeltmek ve bir daha olmaması için çabalamaktır. Adalet, aklı kullanır ve kin amacı gütmeden tarafsızca yapılır. İntikam ise tam tersine, duygulardan yola çıkar ve kişinin gönlünü rahatlatmak için yapılır. Adaletin kuracağı dengeyi intikam hiçbir zaman kuramaz. İntikam taraflar arasında uzadıkça uzar. Aynı daha önceden verdiğimiz kan davaları gibi ya da küfürleşmek gibi. Size küfür eden birine daha ağır küfür ederek tepki verdiğiniz olduysa da bu intikamın kötü yanını işarettir. Haklı taraftayken haksız konuma düşersiniz. Adalet değil, intikam istersiniz. İşte bu misillemedir. Tabii ki adalet yerini bulurken bir miktar intikam almış oluyoruz. Hırsıza verilen hapis cezası, suçluya verilen para cezası gibi davranışlar ile o kişiden zaten intikam almış bulunuyoruz. Ancak akılla. 3. bölüm. İntikam ahlakı. Adalet sağlanamazsa ve suçlu hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam ederse ne olacak? İntikam almak için harekete geçeriz ya da üzüntüden başımızı eğip yolumuza devam ederiz. Hiçbir filozof İntikamı kabul etmemiştir. Hepsi intikama kötü gözle bakmış ve uzak durulması gerektiğini vurgulamıştır. Platon, Aristoteles, Kant, Schopenhauer bunlardan birkaçıdır. Hatta içlerinde Nietzsche bile bulunmaktadır. İntikam sadece kinden yola çıktığı için insanın gözünü boyuyor ve düzgün düşünmesini engelliyor. Düzgün düşünülmediği için de filozoflar bu duruma karşı çıkıyor, adaleti savunuyor. Bütün bunları bir kenara bırakırsak, halk tarafından dışlananlara karşı haksız ayrımcılığın yapılmadığı, tüm kurbanların yaşamlarına aynı değeri veren ve dengeli cezalar veren mükemmel bir adalet sistemimiz olduğunu düşünün. İşlediği suç yüzünden gerçekten ölmesi gerektiğini düşündüğünüz, bunu hak eden insanlar var mı? Rehabilite edilmesi gerekirken öldürmek ne kadar doğru? Friedrich Schiller, intikam için affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır demiştir. İntikam tatlı olabilir. Fakat hepsi geçici süreliğine. Aklınızı kullanın ve duygularınıza yenik düşmeyin. Bu videomuzda intikam psikolojisini 3 bölüme ayırdık ve sizlere sunduk. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Empirist saygıyla sundu.